Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün annemden öğrendiğim gibi, bu arada annemin yemekleri çok meşhurdur, kıymalı biber dolması yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize 1 su bardağı pirinci güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra yoğurma kasemize ekleyelim. 200 grama tekamül ediyor ama bu tarz tariflerde gram çok önemli değildir. 300 gram kadar orta yağlı kıymamızı da ekleyelim. Yani biraz yağlı olursa dolmanız daha da lezzetli olacaktır. Ve 1 yemek kaşığı salça. Ben salçanın yarısını biber, yarısını domates salçası olarak kullandım. Siz nasıl isterseniz öyle dengeleyebilirsiniz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve acı pul biberimizi ilave edelim. Toplam tarifimizde yarım su bardağı sızma zeytinyağımız var. Yarısını harcımıza ekliyoruz, yarısını kenara ayıralım. Sevgili arkadaşlarım, ben daha önceden bütün malzemeleri yıkayıp hazırlamıştım. Yarım kilogram dolmalık biber kullanacağız. 1 patates, 3 tane de soğan ama bir büyük soğan diyebilirim. Hepsini bir el blenderında geçiriyorum. Biliyorsunuz ben soğanları rendelemeye karşıyım. Ya tahtada kıyın ya da böyle manuel bir blenderdan elinizden geçirin. Şöyle irice bir tutam maydanozu da soğanların üzerine ekleyelim ve güzelce kıyalım. Yani blenderdan geçirelim. Dolmanıza eklediğiniz maydanoz muazzam bir lezzet katıyor sevgili arkadaşlarım. İkisini birlikte geçirmek de işinizi çok daha kolaylaştırır. Şöyle hemen minik minik, çok da böyle suyunu salmasına müsaade etmiyorum. 3-4 defa çekince istediğim kıvama geliyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz kuru soğan ve maydanozlu karışımımızı da iç harcımıza ekleyelim. Ben, merak etmeyin, o kutunun içindeki her şeyi sıyırıyorum. Videoda kesiyorum oraları ama ziyan etmiyorum, bilginiz olsun. Şimdi sevgili arkadaşlarım, iç harcını çiğ köfte yoğurur gibi güzelce elinizle yoğurun. Yani böyle çok güzel sıkarak bakın bu hale getirin. Ben bir 3-4 dakika yoğurdum. Bunun sebebi bütün aromalar, baharatlar birbirine geçsin. İç harcımızı hazırladık. Kenara alabiliriz. Hatta bu şekilde dolaba alıp 3-4 saat bekletebilirsiniz. Ve tarifimiz için biberlerimizi temizleyelim. Mesela bu kullanacağım biberin sapı yoktu. Onu bir bıçakla üstünü kestim. İçindeki çekirdekli kısmını da yine bıçakla oyarak çıkardım. Yani bu işlemi yaparken biberinize zarar vermemeye çalışın. Bir diğer teknik, aslında bu daha çok güzel ve kolaydır. Sapından tutun. Elinizle bu şekilde baş parmağınızla içe doğru ittirin ve daha sonra çekin. Bu otomatikman tam yuvasından çok güzel bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sapı varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel ve orijinal oluyor. Hem de kıymalar dışına taşmıyor. Sapından tuttum. Baş parmağımla içine iterek kırıyorum. Daha sonra da çekerek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz bir oyulma işlemi oluyor. Ben bu tarifimde minik çeri domates kullanıyorum. Tavsiyem bu, çünkü çok daha şık görünüyor. Ama yoksa normal bir domatesi de doğrayarak kullanabilirsiniz. Ve biberleri temizledik, domateslerimizi hazırladık. İçimizi de yoğurup kenara almıştık. Şimdi dolmalarımızı doldurmaya başlayabiliriz. Ben böyle bir tencere, daha doğrusu tencereyle tavanın ortasında bir tencere kullanacağım. Artık bu size kalmıştır. Bütün malzemeleri ailenizin büyüklüğüne göre çoğaltın, azaltın, hiç sorun değil. Ne kadar istiyorsanız yapın. Bakın sevgili arkadaşlarım, dolmayı güzelce dolduruyorum. En üstüne de o çeri domatesler, hani ortadan kestiğimiz için o tutturunca böyle bir dombili bir görüntü oluyor. Bu da sunumunuzda çok minik bir detay ama güzellik katıyor diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, harcımızın içinde kıyma olduğu için hiç korkmayın. Pirinçlerin pişmeme gibi bir imkanı yok. Çünkü içinde soğanımız var ve kıymamız var. Kıyma suyunu salacağı için pirinçleriniz lokum gibi pişiyor. Ama zeytinyağlı da durum farklı. Onun tarifini YouTube'da vermiştim. Linkini açıklama bölümüne eklerim. Ona da isterseniz bakabilirsiniz. Hani et yemeyenler için. Bütün dolmaları aynı işlemle yaptım. Üzerine bir tane çeri domatesi oturtturup bitirdim. Onu da şöyle bir
tencereye dizdikten sonra bu dolmalar sağa sola düşmesin diye de yani destek amaçlı patates kullanacağız. Bunu daha önce de size göstermiştim ve çok hoşunuza gitmişti. Şimdi patatesinizi tencerenizin büyüklüğüne göre böyle dilimlere ayırın. Daha sonra da bıçakla küçültebilirsiniz. Bütün dolmaların aralarına sıkıştırın. Buradaki amacımız hem dengeyi tutmak hem de piştikten sonra patatesler de çok lezzetli oluyor bu arada. Afiyetle tüketebilirsiniz. Böyle kıyısına köşesine yerleştirerek biberlerin yamulmaması için sabitliyorum. Ve dolmamızı bitirdik. Bütün işlemlerimiz hazır. Şimdi sosunu yapmaya başlayabiliriz. Sizlere şöyle bir de detaylı gösteriyorum. Sosumuz için kalan sızma zeytinyağımızı alalım. Biliyorsunuz en başta yarısını kullanmıştık. Şöyle 1 tatlı kaşığı lezzet tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Ocağa alalım, güzelce kızartalım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, naneyi harcına değil de sosuna eklerseniz daha muazzam bir şey elde ediyorsunuz. Çünkü nane kavruluyor. Bunu güzelce ocakta iyice bir kavurun. Yani böyle salça tamamen kavrulmuş ve ayrılmış olsun. Bu işlem dolmanıza inanılmaz bir lezzet katacak. Lütfen denediğinizde bana yorum olarak bildirin. Bakın sevgili arkadaşlarım, çok güzel bir şekilde kavurduk. Şimdi üzerine 2-2,5 su bardağı kadar suyumuzu ekleyip açalım. Yani bu ölçüyü kocaman bir tencere mi yapıyorsunuz? Çoğaltabilirsiniz. Sonuçta bu bir yemek. Ölçüler sıkıntı değil. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi bu sosumuzu güzelce her bir dolmanın böyle kafasından aşağı bir kepçe olacak şekilde dökelim ki hani aralarına da gitsin, dolmanın içine de girsin, çok lezzetli olsun. Ve bütün sosu döktüm. Şimdi sevgili arkadaşlarım, dolmamızı hazırladık. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp dolaba alın, akşam pişirin. Ama ben hemen pişireceğim için ocağa alıyorum ve dolmayı kaynamaya bırakıyorum. Yani yüksek devirde kaynamasını bekliyorum. Şöyle size göstereyim. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynadıktan sonra şöyle size her açıdan çekiyorum ki aklınızda hiç soru kalmasın. Kapağını kapatın. Altını orta dereceye kısıp yarım saat pişirin. Yarım saatin sonunda muazzam bir şekilde pişmişti. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Pirinçler gördüğünüz gibi böyle biraz kulak kaldırmış. O piştim demek. Bir de patatesi çatalınızla şöyle batırın. Lokum gibi olmuşsa dolmanızın içi dışı hepsi pişmiş demektir. Hemen belirteyim, biber dolmasının piştikten sonra şöyle bir 1 saat dinlenmesi makbuldür. Ben de bir yarım saat dinlendirdim. Sunum için hazır. Hemen sizlere şöyle bir detaylı gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sizlere kıymalı biber dolması tarifi hazırladım. Daha önce de zeytinyağlı biber dolması tarifi vermiştim. O da yine milyon izlenmiş ve çok beğenilmişti. Bugünkü tarifim, yani sevgili arkadaşlarım, bizim evimizde kıymasız dolma olmazdı. Çünkü babam etsiz yemek yemiyordu. O yüzden annemin tarifiyle sizlere biber dolması sundum. Hemen servis tabağına 3 tane dolma alıyorum. Biraz da yüzeyine suyundan gezdiriyorum. Yoğurtla servis edebilirsiniz. Çok yakışır ve doku testine geçiyorum. Tarifimde bütün detayları anlatmaya çalıştım. Dolma deyip geçmemek lazım. Gerçekten Türk mutfağının çok önemli bir yemeğidir. Bakın sevgili arkadaşlarım, pirinçler de iç dokusu da lokum gibi pişmişti ve görüntüsü harika bir lezzet diyebilirim. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.